Kaybolan seraplar nereye gider? Bölüm 3. Adaptasyon süreci. Anneannemin evinin tanıdık coğrafyasına ulaşınca ilk şoku üstümden atarak anaokuluna gitmemek için acil tarafından neler yapabileceğimi düşünmeye başladım. Başlangıçta tasarladıklarımın pek de elle tutulur bir tarafı yok gibiydi ama. Bir kere geçirdiğim ruhsal sarsıntının etkileri sürüyordu. Hala şokta sayılırdım. Bu yeterince mantıklı düşünmemi imkansızlaştırıyordu ve bazı acayipliklerim de vardı, evet. Ama çocuktum sonuçta. Henüz sarsılmamış bazı inançlarım da vardı. Ailem, yemek, barınma gibi temel ihtiyaçlarımla birlikte elma şekeri, simit, salonun ortasına minderlerden ve örtülerden çadır kurma gibi kimi lüks ihtiyaçlarımı, ayrıca bazı geceler uyuyamadığımda yanlarına yatmak gibi duygusal ihtiyaçlarımı da makul sınırlarda kaldığı sürece karşılamaktan geri durmuyordu. Zaman zaman benden bıktıklarını sezsem de canlarından bezecek kıvama geldiklerinde tepkilerini bir yalan perdesinin ardına gizleme şaklabanlığına düşmüyorlar. Aksine havaya kaldırıp şiddetle sağa sola sarsmak suretiyle hırpalamak ya da kafamı, baldırlarımı falan şaplak içinde bırakmak gibi yöntemlerle kendilerini ifade ediyorlardı. En azından samimiydiler yani. Beni anlayacaklarını umuyordum. Ayrıca söz konusu davranışları sergiledikten oldukça kısa süre sonra pişman oluyorlardı. Bu halleri önceleri biraz anlaşılmaz geliyordu tabii. Devamını beklediğim seri şaplaklardan korunmak adına iki elimin arasında muhafazaya aldığım başımı birden annemin bağrında bulunca anlık irkilmeler yaşıyordum. Zamanla alıştım. Bu yüzden anaokuluna gitmeme talebim değerlendirmeye alındığında da oldukça umutluydum. Daha ilk günden bu kararı vermemin doğru olmayacağı, kendime ve okula hiç olmazsa birkaç gün daha şans verirsem belki de her şeyin düzeleceği, yine olmazsa bir çaresine bakılacağı yönündeki söylemlere olumlu yaklaşır göründüm. Sonuç elbette hezimet olacaktı. Her zaman iyi bir çözümlemeci oldum. Zayıf olan icra kabiliyetimdi. Resim derslerinde manzaraların en mükemmelini hayal eden kesinlikle bendim, çizdiklerimse berbattı. Her zaman en az benim kadar kötü çizen birkaç çocuk olsa da bu bana teselli vermiyordu. Onlar halinden memnundu. En kötüsü budur işte, arada kalmak. Bir dahi çocuk olmadığımı iyi biliyordum. Bebekken hastalıklı olmayan her insanın eninde sonunda sergileyeceği konuşma, yürüme gibi becerileri erkenden kazanma meziyetini göstermiştim, o kadar. Gerisi gelmemişti. Ortalık 1,5 yaşında okuma yazmayı söken, 3 yaşında bilmem kaç basamaklı sayıları kafadan çarpabilen, bir bakışta İskambil destesindeki kartların sırasını aklına kazıyan dahi çocuklarla doluydu. Böylelerinin tuhaflıklarına daha ılımlı yaklaşılıyordu. Anaokuluna gitmek istemeseler gitmezlerdi. Bizim çocuk üstün zekalı olduğu için uyum sağlayamıyor denir, geçilirdi. Benim gibiler olsa olsa zeki ama çalışmıyorlardı. Bu tanımlama bile anaokulu çağında henüz yürürlüğe girmiyordu. Zaten hala çalışmayı gerektirecek kadar zeka sahibi olmak anlamsızdı. Ayrıca söz konusu zekanın cümle içinde yalnızca bir nezaket unsuru olarak kullanılmadığı da şüpheliydi. Tam anlamıyla normal olmamanın ıstırabıyla birlikte sergilenecek düzeyde dehayı da bünyemde barındırmıyor oluşum, anaokuluna gitmeme talebimin kabul edilebilirliğini zedelediği gibi nihai amacımın etrafında kenetlenmesi ve onu başarıya ulaştırmak için hiç durmadan yenilenerek geçerliliğini koruması gereken planlarımın kalitesini de belirliyordu diye düşünüyorum. Basma kalıp ve etkisizdiler. Her zaman olduğu gibi rakibimi küçümsemem de cabasıydı. Kendini rakibinin yerine koyma yetisinden bütünüyle yoksun bir oyuncuyum. Bunu becerebildiğim nadir durumlarda da karşımdaki elin gücünü abartma eğilimi gösteririm genellikle. İlk günden anaokuluna gitmeme talebime karşı getirilen önerinin samimiyetsizliğini, bunun da bir erteleyerek kabullendirme girişimi olduğunu ancak hafta sonu yaklaşırken idrak edecektim. İlişkilerin amaca ulaşmak için izlenecek yolu önceden belirleyerek yürütülebileceğini benden çok daha önce keşfedenler vardı. Hiçbir zaman geçmiş hatalardan sonuçlar çıkararak genelleme yapabilen insanlardan olmadım. Hele 6 yaşında karşıma çıkan her durumun yeni olduğunu ve bu durumlar içinde yaptığım her hamlenin öncekilere hiç benzemeyen
eşsiz sonuçlar doğurduğunu düşünüyordum. En basit, biz bu filmi daha önce görmüştük zihniyetinden bile uzaktım henüz. Eğer öyle olmasaydı, babamın kendisine yöneltilen isteklerin yerine getirilebilirliği imkansıza yaklaştıkça, bunları halledilmesi an meselesi olan ya da gerçekleşmesi zaten çantada keklik, önemsiz mevzular gibi göstermenin ustası olduğu gerçeğini çoktan görmüş olurdum. Anaokulu konusundaki hükmümün değişmediğini bildirmek üzere hafta sonuna kadar sabırla bekledim. Aldığım cevabın kendisi kadar veriliş tarzındaki soğukkanlılık ve umursamazlık da dehşet vericiydi. İlk gün işittiğimin aynısıydı. Yalnızca nihai kararın verileceği takvimde ufak bir değişiklik söz konusuydu. İlk günden kısmı ilk haftadanla değiştirilmişti ve birkaç gün ifadesi yerini birkaç haftaya bırakmıştı. Oyunun bundan sonraki kısmında kullandığım karnım ağrıyor, bugün canım hiç gitmek istemiyor, orada çıkan yemekleri yiyemiyorum gibi sefil taktikler ya basit önlemlerle bertaraf ediliyor ya da bana ancak nefes alacağım kadar zaman kazandırmaktan başka bir halta yaramıyorlardı. Bir taraftan pazarlığı elden bırakmıyordum tabii. Titizlikle, en uygun anı kollayarak sorunumu defalarca dile getiriyor, çözüme giden yolda bana faydalı olacak ittifaklar kurmaya çalışıyordum. Mesela anneannemle. Bu yolda kendisinden işlerin en kızıştığı anlarda "Bırakın, istemiyorsa madem gitmesin çocuk, ben bakıyorum işte" benzeri müdahaleleri aracılığıyla destek aldığımı da inkar edecek değilim. Fakat ne yapsam olmuyordu. Sonunda babam çileden çıkacak, sıkılsan da çatlasan da gideceksin o okula, başka yolu yok yaklaşımıyla tüm diplomatik köprüleri atacak, meselenin pazarlıkla çözüm yolunu sonsuza dek tıkayacaktı. Çıkarları çatışan iki güç arasındaki sorunun diyalogla çözümü olanaksız hale geldiğinde, eğer çoktan pes etmemişse taraflardan biri için geriye uygulanacak tek yöntem kalır: doğrudan mücadele. O yaşta elbette bu biçimde ifade edemiyordum ama bir şekilde bu kuralın farkına varmıştım. Ne var ki daha önce de söylediğim gibi iyi bir icracı değildim. Hiçbir zaman olamadım. Korkaktım. Evden kaçmaya karar veriyordum ve ancak 2 blok ötesindeki bodrum katına saklanıyordum. Böylelikle nispeten daha kolay buluyorlardı beni ve bu yüzden gazapları da daha büyük oluyordu. İstikrarsızdım. Süresiz olarak kimseyle konuşmama kararı alıyordum. En fazla yarım gün dayanabiliyordum. Tek tük konuşup sükuneti bozduğum için de eylemim anlaşılmıyor, sustuğumla kalıyordum. İradesizdim. Az ve isteksiz yiyerek ilgiyi üzerime çekmeyi deniyordum. Akşama annem patates kızartıyordu. En sevdiğim yemekti. Olağan öğünümden bile fazlasını yiyordum. Cılız eylemlerim ses getirmekten uzak olduğu gibi yıpratıcıydı da. Ailemin okula gitmek istememem hususundaki endişeleri kabardıkça öğretmenlere yönelik birlikte bir çaresini bulalım yollu tacizleri de artıyor. Onlar da gitgide bana daha çok uyuz oluyorlardı. Bakışlarından anlıyordum bunu. Şiddeti giderek artan bu psikolojik muharebeden galip çıkmam olanaksızdı. Solgun ve kuru yaprakların, hafif rüzgarlar ve bazen de yer çekimi marifetiyle dallarından koparılıp ayak altlarını mesken edinmek zorunda bırakıldıkları bir sonbahar öğleden sonrasında kabul ettim mağlubiyeti. Teslim olup esir düşmüştüm. Bundan sonra okula gitmeme sözünü açmadım. Hiçbir eylemde bulunmadım. Tutsaklık günlerim, ailem ve öğretmenlerim tarafından tarihe adaptasyon sürecini atlattı mutabakatıyla not düşülecekti. Bilirsiniz, tarih kazananlar tarafından yazılır.